Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle anahtarlıklar serimize yeni bir üye ekleyeceğiz beraber. Dilerseniz çok uzatmadan videomuza geçelim. Anahtarlığımızın objesini örmeye geçmeden önce belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, iplerimiz %80 pamuktan üretilmiş ipler. Pamuk oranı yüksek ipler tercih ederseniz amigurimiler için daha sağlıklı olacaktır. Modelimiz için sarı iple başlamamız gerekiyor. Hamburger objesi olduğu için. Ardından ipimize uygun bir tığ ve ilmek belirleyici gerekli bize. Şimdi dilerseniz örme işlemine geçebiliriz. Modelimizi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ardından sihirli halkamızın içerisine arkadaşlar 8 adet sık iğne yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve son olarak 8. sık iğnemi yapıyorum. Ardından sihirli halkamı sıkabildiğim son noktaya kadar sıkacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ardından arkadaşlar bütün sıraya çift batarak büyütme işlemine geçeceğiz. Dilerseniz ben bütün sıraları çift battıktan sonra bir üst sırada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, bütün ilmeklerimize çift batarak ilmek sayımızı 8'den 16'ya çıkarmış bulunuyoruz. Ve modelimiz bu şekilde gözüküyor. Şimdi ise 3. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tek bir çift öreceğiz. Hemen ilk sık iğneme tek batıyorum. Ardından ilmek belirleyicimi takacağım. Ve şimdi ise çift batacağız. Yani aynı ilmeğe 2 kere batacağız. Artırma yapacağız. Şöyle 1 ve tekrar batıyorum. 2. Şimdi tek. Ve şimdi çift batacağım. Dilerseniz sıra sonunda tekrar görüşelim. Çünkü bütün sıra boyunca bir tek bir çift şeklinde batacağız. Hem sizin vaktinizden çalmış olmayayım hem de video çok uzamamış olsun. Bir tek bir çift sıramız da bitti arkadaşlar. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. Artırma ve eksiltme yok. Düz öreceğiz. Toplam 24 adet sık iğnemiz var. Bu sayıyı koruyacağız. Şöyle birinciyi yapıyoruz. Ardından ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Ki sıramızın başlangıç kısmını unutmayalım, kaybetmeyelim. Şu şekilde. Ve kalan 23 adet sık iğnemi de öreceğim. Dediğim gibi 2 sıra düz öreceğiz sadece. Buraları hızlandıracağım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 2 sıra düz ördükten sonra bu şekilde görünüyor modelimiz. Şimdi sıra geldi 6. sırayı örmeye. Bu 6. sıramızda da yine düz öreceğiz. Fakat ilmeklerimizi bulodan öreceğiz. Yani bize yakın olan ilmeğin bize yakın olan kanadını değil, arka kanadından öreceğiz. Şöyle göstermem gerekirse şöyle daha net göstermek açısından şöyle bize yakın olan bu kanat, ama biz bu kanatı değil şu kanattan ilmeklerimizi alarak öreceğiz. Şöyle örerek de direkt göstereyim isterseniz. Yine dediğim gibi artırma eksiltme işlemi yok. Sayımız 24'tü biliyorsunuz. Bu sayıyı koruyarak arka ilmeklerimizden öreceğiz. Şöyle ön kanat duruyor, arka kanattan örüyoruz. Şöyle ardından alıyorum ilmeğimi ve örüyorum. Buraya yine ilmek belirleyicimi takıyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Küçük bir çıkıntı oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizin bize yakın olan kanadından değil arka kanadından örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bitti. Modelimiz şu şekilde gözüküyor. Bahsetmiş olduğum çıkıntıyı oluşturduk. Şimdi kırmızı renge geçmemiz gerekiyor. O yüzden son sık iğnemi örmedim. Şu şekilde. Onun için öncelikle bir kırmızı ipimi bağlayacağım. Şöyle şunu çıkaralım. Kırmızı ipimize geçeceğimiz için şöyle bağlıyorum. Bu biraz şu an için gevşek. Çünkü sarıdan da bir miktar lazım bana. Şimdi sarı ipimizi sıkalım. Kırmızıyı da biraz iktirelim. Şu şekilde kusursuz bir geçiş olması açısından bu işlem önemli arkadaşlar. Şu şekilde sarı ipimizle beraber yine aynı son ilmeğimizde arka kanadından alıyorum. Fakat örme işlemini kırmızı ile yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Yine bütün sıra boyunca olduğu gibi arka kanattan alıyoruz ilmeğimizi. Şöyle kırmızıyı da ittiriyoruz buraya sonuna kadar. Kırmızı ipimi parmağıma doluyorum ve kırmızıyla şu şekilde örüyorum. Ve kırmızı ipimize geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi geçtik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırmızı ipimize geçmiş bulunuyoruz. Sarı ipimize elbette ki ihtiyacımız var, fakat yakın bir zamanda değil. O yüzden dilerseniz bu şekilde de kalabilir, ama ben daha kolaylık olması açısından ipimi keseceğim. Şöyle kısa bir parça bırakarak bu içinde kalacak. Şöyle kırmızıyla sarıyı birbirine bağlayarak da burada daha güvenli bir örgü sağlayabilirsiniz. Sökülmemesi açısından. Şu şekilde. Şimdi kırmızı renkteki sıramızın ilk sırası yine biraz önce örmüş olduğumuz bulo örgüsünden olacak. Arka kanattan bir sıra boyunca düz öreceğiz.
Artırma ya da eksiltme yok. Şu şekilde. İlmek belirleyicimi takmıyorum renk farklı olduğu için. Dileyenler takabilir. Bu şekilde yine arka kanatlardan bir sıra boyunca örüyoruz. Şöyle renk geçişimiz de bu şekilde oldu. Devam ediyorum. Dilerseniz sıra sonunda tekrar görüşebiliriz. Şimdi sıra geldi son ilmeğimiz arkadaşlar. Onu da örüyorum. Ardından bir sonraki sırayı anlatacağım. Şu şekilde. Bu sonuncuydu. Şurası da başlangıç noktamız. Şimdi ise arkadaşlar bir sıra düz öreceğiz. Bulodan ya da fulodan değil. Direkt ilmeklerimizin iki kanadını da alarak şu şekilde direkt örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Bu sefer ilmek belirleyicimi takıyorum. Dediğim gibi bir sıra boyunca düz örüyoruz. Çift kanat alıyoruz. Herhangi bir eksiltme artırma yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi bir renk geçişimiz daha olacak. O yüzden son sık iğnemi örmedim. Şimdi geçecek olduğumuz renk kahverengi. Şöyle koyu bir kahverengi kullanacağım ben. Yine sarı renkte yapmış olduğumuz gibi şöyle bir bağlıyoruz. Şu şekilde bağladık. İlk etapta biraz gevşek olabilir. Şimdi örme kısmına geçelim. Bize bir miktar bordo lazım olacağı için kahverengimiz biraz ileride. Ve şöyle o bordo rengi de aldığımız zaman tam yerine oturdu. Eğer oturmazsa da siz iktirebilirsiniz. O yüzden gevşek bağladık zaten. Şimdi ise parmağımıza kahverengi ipimizi alıyoruz. Ve ilmeğimizi örmeye kahverengi ile devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an kaydı. Bunu şöyle sıkıştırıyorum. Ardından da şöyle tutarak kahverengi kısmı örüyorum. Şu şekilde renk geçişini sağlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bordo rengiyle işimiz bitti. O yüzden bunu küçük bir şekilde keserek kurtuluyoruz. Şöyle şu kahverenginin kısmıyla da o kestiğimiz bordoyu bağlarsak daha iyi olacaktır. Evet. Şimdi örme kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Kahverengi ile sadece bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Onda da yine eksiltme ya da artırma yapmıyoruz. Sayımızı koruyoruz. Şu şekilde birinci sık iğnemize geçiyorum. Ve örüyoruz.
İlmek belirleyici takmaya gerek yok. Renk farklı olduğu için. Sayımız 24'tü. 24 sayısını korumaya dikkat edeceğiz. Bir sıra boyunca düz kahverengilerimizi öreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz sıra sonunda görüşelim. Arkadaşlar kahverengi sıramızda ördük. Şimdi tekrar sarı kısma geçeceğiz. Bunun için hemen son sık iğnemizde ördükten sonra sarıyı şöyle bağlıyoruz. İlk sık iğnemiz arkadaşlar. Küçük bir kahverengi lazım bize şurada. İlk sık iğnemizi kahverengi ile başlatıyorum. Fakat sarı ile öreceğim. İlmek belirleyicimi takıyorum şimdi arkadaşlar. Ardından kahverengi ipimizi de kesebiliriz. Onun da işi bitti. Tekrar şu sarı ipimle de bağlıyorum. Daha sık olması için. Bunlar içinde kalabilir. Şimdi 2 sıra boyunca düz öreceğiz arkadaşlar sarı rengimizle. Gene herhangi bir artırma eksiltme yapmayacağız. 24 adet sık iğnemizin sayısını koruyacağız. Şu şekilde. Dilerseniz 2 sıra ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 2 sıra düz ördükten sonra modelimiz bu şekilde gözüküyor. Şimdi ise bir sonraki sıraya geçmiş oluyoruz. Bu sıramızdaysa bir tek örerek başlıyoruz sıramıza. Şöyle ilmek belirleyicimi takayım. Şimdi ise eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 adet ilmeğimizi alıyoruz. Tek ilmeği düşürüyoruz. Sıra boyunca bir tek bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz. Dilerseniz sıra sonunda görüşelim. Bir tek bir eksiltme sıramızda bitirdikten sonra arkadaşlar hamburgerimizin iç dolgusunu koyacağız. Şöyle beyaz bir elyaf kullanıyorum ben. Daha tok durması için bir tık daha koyacağım. Ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Şimdiki sıramızdaysa arkadaşlar 8 adet eksiltme yaparak bu kısmı biraz daha daraltacağız. Evet arkadaşlar 8 adet eksiltme işlemini yaptıktan sonra şöyle bir küçük bir boşluğumuz kalmış oluyor. Burayı eksiltme yaparak kapatamıyoruz. Çünkü burayla denk olmuyor o zaman. O yüzden şimdi şöyle bir teknik uygulayacağız. Burada bir miktar ip bırakacağız.
Şimdi şöyle ipimi çekiyorum. Ardından şöyle bir iğne ihtiyacım var. Evet. Şimdi arkadaşlar bütün ilmeklerin arasından geçirerek burayı büzme işlemi uygulayacağız. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir üstten bir arka ilmekten olacak şekilde geçireceğiz. İplerin arasından geçirmemeye dikkat edelim. O zaman iplerin bütünlüğü bozulur. Şöyle asılalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça kapandı. Evet. Şimdi sökülmemesi açısından şöyle bir sıkılama işlemi yapacağız. Şu şekilde sıkıyorum iyice. Düğüm yapıyorum. Ardından ipimi şöyle geçirip şu başlangıç noktamdan çıkabilirim ki daha sağlam olsun. Evet. Bu şekilde hamburgerimizin örme işlemi neredeyse bitti. Marul kısmı kaldı. Burayı da dipten kesiyorum. Şu şekilde. Eğer gözüküyorsa bir miktarda şöyle içine iktirebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi marul kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Tığımızı sabitliyoruz. İlmek kaydırmayla şu şekilde şu üst huladan ördüğümüz ilmeklere geçeceğiz. Şöyle ben bu ilmekten başlamayı tercih ediyorum. Hangi kısımdan başladığınız çok da önemli değil. Şu şekilde ilmeğimizi kaydırıyoruz. Her ilmeğimizi arkadaşlar bir adet sık iğne yaparak başlıyorum. Şöyle bir saniye. Bir adet sık iğne, bir adet tekli trabzan yapacağız. Bir adet daha sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki
sık iğnemi ilmek kaydırmayla geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi tekrar bir önceki sık iğnemde yaptığım gibi bir adet sık iğne, bir adet tekli trabzan, bir adet sık iğne daha, ardından bir sonraki ilmeğime ilmek kaydırmayla geçiyorum. Ve yine bir önceki işlemlerin aynısı olarak bir sık iğne, bir tekli trabzan, bir sık iğne daha yaparak sıra boyunca devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde gözükecek. Evet arkadaşlar, hamburger anahtarlığımızın sonuna geldik. Bu şekilde oldu anahtarlığımız. Küçük, sevimli bir anahtarlık oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer sizler de bizim videomuzla beraber bu sevimli anahtarlıktan örerseniz Instagram'dan ve YouTube hesabından bizleri etiketlerseniz çok memnun oluruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.